Beyin çorbası için ben bir adet dana beyni kullanacağım. Şu an temizlenmemiş vaziyette. Gördüğünüz gibi kanlı. İlk önce temizleyerek başlıyoruz. Bir kasenin içine biraz ılık su alıyorum. Ve dış kısmındaki zarı elimle şu şekilde çeke çeke temizliyorum. Beynin bir tarafını temizledim gördüğünüz gibi. Bir tarafını temizlemedim. Arada suyunu değiştirebilirsiniz. Ilık suyun içinde zarını kolayca soyabilirsiniz. Arka kısmını da aynı şekilde temizliyoruz. Şöyle tuttuğunuz zaman elinizle hafifçe çekin. Gördüğünüz gibi çektikçe o kanlı ince zar elinize gelecek. Dana beyninin zarını iyice temizledim ve birkaç kez sudan geçirdim. Gördüğünüz gibi araları da bembeyaz. Herhangi bir kan veya pıhtı yok. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Bir tencerenin içine 1,2 litre su ekliyorum. Beyinleri haşladığım suyu da kullanacağım için suyun miktarını bu yüzden veriyorum. Ve tamamen temizlediğim ve birkaç kez yıkadığım beyni de suyun içine ekliyorum. Beyni ekledikten sonra üzerine bir tutam tuz ekliyorum. Ve yarım limonun suyunu beynin üzerine sıkıp kabuğuyla birlikte limonu da atıyorum. Ve son olarak 2 adet de defne yaprağı ekleyerek kaynama noktasına geldikten sonra 15 dakika pişiriyoruz. Beyin pişerken siz de bu sırada çorbanın meyanesini hazırlayabilirsiniz. Bunun için 1 adet orta boy yumurta, 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt, 2 yemek kaşığı çok tepeleme olmayacak şekilde un, bir miktar daha tuz, 1 diş rendelenmiş sarımsak ve 1 yemek kaşığı da elma sirkesi ekliyorum. Tüm bu malzemeleri iyice karıştırıyorum. Beyin tamamen piştikten sonra bir kesme tahtasının üzerine alıyorum. Beyinleri haşladığınız bu suyu da kesinlikle dökmeyin. Çorbanın içinde kullanın, daha da güzel bir aroma verecektir. Beyinleri haşladığımız suyu süzüp o suyu tekrardan ekliyorum. Ve hazırladığımız meyaneyi de suyun içine ekleyip orta ateşte kıvam alana kadar pişiriyoruz. Çorbayı 3-4 dakika karıştırarak kıvam almasını sağladım. Kıvamı şu anda bu şekilde. Şimdi ocağı kapatarak çorbayı servis edebiliriz. Burada pişirdiğimiz beyni ilk önce küçük parçalar halinde doğrayacağız. Çorba kasesine doğradığım beyinleri ekliyorum. Üzerine çorbayı ekliyorum. Üzerine ise pul biberli tereyağı ekleyerek tamamlıyorum. Sakatat seven herkes eminim bu çorbayı da sevecektir. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.